Ladies and gentlemen, welcome to Porto Airport. Burası Dünya UNESCO mirasına girmiş bir bölge. Bulunduğumuz Ribeira yakasıyla Gaia yakasını birbirine bağlayan en önemli köprü. Oo! Çok iyi değil mi? Nehrin cephesindeki evler o kadar rengarenk ve güzel ki Ruhlar Şapeli olarak da geçiyor burası. Özelliklerinden bir tanesi dünyanın en güzel kütüphanesi olarak geçmesi. Porto çinileriyle ünlü. Kilisenin yan tarafında mavi çiniler var. Gerçekten ünlüymüş yani bilmiyorduk. Bilmeden şans eseri çok güzel bir yere gelmişiz. Heveslerimi kırdı. Kiliseye küstüm. Hola, herkese merhaba. Ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Porto'yu gezeceğiz. Porto'nun çok ünlü yerlerine gideceğiz. Aynı zamanda bugün 31 Aralık. O yüzden yılbaşı günü olduğu için de farklı deneyimler ve heyecanlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Size açılışı kaldığımız otelin lobisinden yapmak istedik. Çünkü biz bu orayı çok beğendik. Çok güzel bir dinlenme alanı yapmışlar. Farklı antika parçalar var. Hadi gelin birlikte gezelim ve videoya başlayalım. Bugün Porto'yu bununla geziyoruz arkadaşlar. Hola, buen dia. Buen dia. Beğendin mi Ali'cim? Çok beğendim. Parçaları tek tek inceliyorum. Özellikle şu çok dikkatimi çekti. Giralda Kalesi. Sevin'le de burayı ziyaret etmiştik. Yanında da hemen bir tane radyo gibi bir alet var. İçinde de Roberto Carlos kaseti var. Çok güzel. Ladies and gentlemen, welcome to Porto Airport. Emniyet kemerini de bağlamış. Bağladım, o çok önemli. Çok aprona yanaşmadan lütfen ayağa kalkmayınız. Haydi o zaman gidelim odamızdan montlarımızı alalım ve Porto yolculuğumuza başlayalım. Şimdi otelimize çok yakın olduğu için hemen dünyanın en güzel kütüphanelerinden biri olarak geçen Librerio Leo'da başlıyoruz. Biz bu kütüphaneye girmeme kararı aldık gelir gelmez çünkü önünde kocaman bir kuyruk var arkadaşlar. İçeriye giriş ücretli. Ücretli de olsa girecektik ama hem ücretini verip hem de 1 saat kuyruk beklemek istemedik çünkü fotoğraflarını da gördük zaten kütüphanenin. Özelliklerinden bir tanesi dünyanın en güzel kütüphanesi olarak geçmesi. Bir diğeri de Harry Potter'ın yazarı Portekiz'de ve Porto'da çok vakit geçirmiş ve bu kütüphanede de yazılar yazmış ve bu kütüphaneden esinlendiği de söyleniyor bazı sahnelerin, dekorların kullanımından. O yüzden de ünlü. Ali size fiyatlar hakkında şimdi bilgi verecek. Ali önce istiyorsan bir kuyruğu da göster. Fiyatları Yani kuyruk vermeden inanılmaz. önce. Saat ayırmışlar. Yani şu an bu kuyruk daha da kameranın görmediği açıya da gidiyor. Fiyatlardan özellikle bahsetmek istedim arkadaşlar. Çünkü ben burayı gördüğümde hemen bilet alıp girecektim online olarak diye kafamda kurmuştum. Fakat tam online'da bilet alırken şu detayı gördüm. 8 euroya sadece giriş hakkı tanıyor. Hızlı giriş hakkı tanımıyor. Yani 8 euro verdiğinizde buradaki saatlere, belirtilen saatlerde kuyruğa giriyorsunuz. 15 euroya ise giriş hakkı veriyor ve içinde bir tane de içerideki koleksiyonlardan kitap alma hakkınız oluyor bedavaya. Fakat gene giriş için sıra bekliyorsunuz. Bu detay önemli. En hızlı giriş ve içeride kitap hakkı olan paket ise Platinum paket olarak geçiyor. Kişi başı 50 euro arkadaşlar. Bu da oldukça yüksek bir miktar. Hızlı giriş hakkı tanıyor ama. Bu fiyatları bu şekilde detaylı şekilde size söylemek istedim. Ama ortam çok güzel. Kesinlikle içeri girilmese de önüne gelinip burada zaman geçirilebilir. 50 euronun içinde de kitap var ama değil mi? Evet, 50 euronun içinde kitap var. O zaten Platinum, yani onun daha üst bir paketi Peki yok. acaba her istediğimiz kitabı mı alıyoruz? İnce kitap mı, kalın kitap mı? En büyük böyle koca kitap, 50 euronun hakkını verdirtmeleri lazım. Ama ondan tam emin değilim. Kütüphanenin dışarısı bu. Dediğimiz gibi kuyruk
kuyrukla ve sırayla girebiliyorsunuz. Girmek istiyorum bir yandan da bu kuyruğu beklemek istemiyorum. Belki hızlı ilerliyordur, onu bilemiyorum ama hızlı ilerlese bile içerisi sıkışık görüyorum ben videolardan ve fotoğraflardan. O yüzden girmek istemedik. Belki bir sonraki geldiğimizde gireriz çünkü İspanya buraya yakın olduğu için biz sık sık geleceğiz gibi görünüyor ama bugün bunu beklemek istemiyoruz. İlk defa Porto'ya geldik. Uğrayacağımız bir sürü yer var. Bir öncekinde yine Portekiz'e gelmiştik ama Lizbon'a gitmiştik. Lizbon videomuzu izlemeyenler de hemen Lizbon videomuzu izleyebilirler. Çünkü orada da çok güzel yerler gezdik. Aa, burada ne Çok oluyor? güzel. Gerçek Ha, mi? gerçek onlar. Bunlar ne acaba? Tavuğa benziyor. Arkadaşlar ben sesi beyefendi yapıyor zannediyordum ama kucağında bir tavuk var. Onu okşadıkça tavuk ötüyor. Canım acıyor acaba? Neden dokundukça öter ki bu kuş? Çok enteresan. Ama çok güzeller. Şimdi ünlü Carmo Kilisesi'nin önüne geldik. Bu kilisenin hemen yanında bir kilise daha var. O yüzden ikiz kiliseler olarak da biliniyor. Porto Çinileriyle ünlü. Kilisenin yan tarafında mavi çiniler var. O yüzden çok güzel görünüyor bu kilise. Ama şansımıza kilisenin hemen yan tarafındaki çinileri tadilata ve bakıma almışlar. Biraz böyle soluk görünüyor çünkü üzerine bir örtü örtmüşler ama size orijinal fotoğraflarını da koyacağım. Gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Gerçekten ünlü bir yer. Zaten meydan da çok tatlı. Aynı zamanda Porto Üniversitesi de burada. Güzel bir atmosferi var. Gelirseniz kaçırmayın. Şimdi yaya geçidinden geçerek hemen karşıda Çinilerin olduğu alana gidiyoruz. Açıkçası bu Çinileri yakından görmeyi merak ediyordum. Portekiz'de birçok binada göreceğiz. Evet bak, Evet, bakım örtü var. Bazı kısımları yırtılmış. Büyük ihtimal zarar görmesin diye. Aslında orijinal rengi bu. Ama ben size uzaktan çektiğimde biraz soluk olarak görmüş olacaksınız. Yalnız orijinali bence çok güzel Çok Ali. güzel, çok gösterişli. Bugün göreceğimiz birkaç kilise, bir tane şapel var özellikle. Ruhlar Şapeli arkadaşlar. Oraya da gideceğiz. Ya fotoğrafları çok güzeldi. Umarım böyle değildir. Kapalı değildir. Umarım o da. hepsi bakımda değil. Burada bir oda var. Aa, çok güzel. Evet, güzelmiş odaları. Odalar devam ediyor. Evet. İçinde böyle oda olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Çok güzelmiş. Özel eşyalar bölümü. Böyle kiliseleri daha çok seviyorum, odaları olan. Yani sadece orta bölümü değil de. Çok güzel. Evet, bir yandan girdik, öbür yandan çıkıyoruz. Burada da İsa figürü var. Cam bir yer içerisinde. Carmo Kilisesi 5 euroymuş. Biz fotoğraflarına baktık. Çok bir olay yok gibiydi içerisinde. Hemen yanındaki ikizindeki kilise ücretsizdi. Biz de ona girdik. Evet. Ücretsiz olunca hemen girdik. Evet ama güzeldi yani bence. Carmo Kilisesi'nin içerisinde çok bir olay olsaydı girerdik ama o kadar çok kiliseye giriyoruz ki gezerken para vermek istemiyoruz artık, çok hani özelliği yoksa. Genelde bedava kiliselere girmeye çalışıyoruz. Hemen kiliselerin karşısında Porto Üniversitesi var. Ters ışıkta biraz, kusura bakmayın ama belli oluyor. Böyle tatlı küçük bir meydan var önünde. Ve tramvay yolları. Hemen kütüphanenin yanında, çok yakınında Klerigos Kulesi'ne geldik. Burada Klerigos Kilisesi ve kulesi var.
Kulesi Porto için apayrı bir öneme sahip. Tam 75 metre yüksekliğinde ve 240 basamaktan oluşuyor. Ünlü bir İtalyan mimarın Porto'ya kazandırdığı önemli eserlerden birisi. Buraya gelip insanlar hem fotoğraf çekebiliyor hem de üst katına, en üstüne kulenin tırmanarak bütün Porto şehrini ve Douro Nehri'nin manzarasını kuş bakışı olarak görebiliyor. O yüzden çok sembolik bir kule olmuş durumda. Ki kuleye çıkış ücretli mi? Evet arkadaşlar, kişi başı 8 euroya gelip bu merdivenlerden tırmanıp bütün Porto'yu çatılarıyla beraber, bütün o nehirle beraber kuşbaşı şekilde seyredebiliyorsunuz. O yüzden oldukça kalabalık, hem de konumu kütüphanenin, dünyanın en güzel kütüphanesinin yanında olduğu için de çok güzel bir alanın içerisinde burada bulunmak gerçekten çok güzel. Şimdi Bolsa Sarayı'nın önündeyiz. Burası da ünlü ve görülmesi gereken yerlerden biriymiş Porto'da. Bu saray 1834 yılından kalmış bir saray. O dönemde ticaret odası olarak kullanılıyormuş. Birisinde çok güzel odaları var, görülmesi gereken odalar var. Bunlardan bir tanesi de Arap odası. Çok süslü ve gösterişli bir odaymış. Gelirseniz buraya da mutlaka uğramayı unutmayın. Zaten görmeniz gereken yerlere yakında bir yer. İçeriye giriş ücretli, bileti 12 euro. Girmek isterseniz içeriye de girebilirsiniz. Porto'nun ünlü Douro Nehri'ne ve ünlü köprüsünün oraya doğru yürüyoruz. Sokaklar çok güzel, o yüzden birlikte yürüyelim istedik. Burada ayrıca Çinili binaları görmeye devam ediyoruz. Yani aralardan bazen böyle çok güzel Çinili binalar çıkıyor. Özellikle mavi renk Çinileriyle ünlü Porto. Şu ana kadar başka renk görmedim galiba. Ha, bir yeşil gördüm. Yeşil falan Ama da var mavi. ama mavi daha ünlü. Baksana, normal bir bina aslında. Önümüzdeki. Baksana, yanında da var bir tane. Nehir böyle insana deniz varmış hissi veriyor. Çok güzel, masmavi. Bu arada bir sürü hediyelikçiler var. Aynı Madrid'de de ve bir sürü ünlü yerde olduğu gibi. Hediyelikler de alabilirsiniz ama eğer Çinili bir şeyleri almak istiyorsanız, özellikle Çiniler için böyle seramik dükkanları, Çini dükkanları gördüm. Ünlü olduğu için muhtemelen onu ayrı bir sanat olarak şık dükkanlarda da satıyorlar. Onlara da girebilirsiniz hediyelik almak isterseniz. Burada da var. Evet. Çok güzel görünüyor binalar. Bak, yanında da renk devam ediyor. Yani Çin'i olmasa da tuğlalar renkli. Şimdi Ribera bölgesindeyiz arkadaşlar. Burası Dünya UNESCO mirasına girmiş bir bölge. Orta Çağ'dan kalma, tarihi dar sokaklarıyla, taş yollarıyla ve geleneksel Portekiz mimarisiyle ünlü. Aynı zamanda Douro Nehri kenarında yer alıyor ve bu nehir İspanya'dan başlıyor. Sanırım Castilla y León bölgesinden başlıyor İspanya'nın. Portekiz'den, Porto'dan da Atlantik Okyanusu'na dökülüyor bu nehir. O nehrin kenarında çok güzel bir mahalle burası. Ünlü gidebileceğiniz birçok yerde bu mahallenin etrafında çevrili. Ünlü Damluiz bir köprüsü de hemen burada ve burası karşı tarafta şaraphanelerle ve şarap mahzenleriyle ünlü olan Gaia bölgesine bağlanıyor bu köprüyle. Çok güzel bir alandayız. Müzik var, güneş var. Bugün 31 Aralık, yılbaşı günü. Çok güzel, keyifli bir ortam var burada. Gelirseniz zaten Porto'ya geleceğiniz en ikonik yerlerden birisi burası. Seveceğinizi düşünüyorum. Böyle birazcık birlikte yürüyelim. Hava güneşli, insanlar yemek yiyor. Çok tatlı bir ortam var burada. Tam aynı şeyi söyleyecektim. İnsanlar böyle güneşin resmen tadını çıkarıyor. Hani yemeğin tadı değil, güneşin tadını çıkarıyorlar burada. Aslında biraz rüzgar var. Rüzgar olmasa böyle şapkayla falan durduğumuza bakmayın. Güneş ısıtıyor. Kestane mi o? Evet, kestane kokusu geldi. Çuval çuval kestane var önünde. Nerede? Aa, evet, kestane kızartıyorlar. Bu arada buraya geldiğinizde Douro Nehri turu yapabiliyorsunuz. Burada tekneler var. O teknelerden tur satın alıp nehir boyunca yarım saatlik, 1 saatlik sanırım değişiyor. Nehir turu ve şehir turu yapabiliyorsunuz.
Ayrıca bu turlardan karşıya normal feribot gibi geçiş de sağlıyorlarmış. Hani sadece tur değil, karşıya geçmek için de ulaşım olarak kullanılıyormuş. Öyle mi? Evet. Ama sürekli geçen bir tekne görmüyorum. Belki para verip geçiyorsundur, bilmiyorum. Olabilir. Evet arkadaşlar, en ikonik yapı olan Dom Luis 1. Köprüsü'nün yanındayken hemen bahsetmek istedim. Burası Porto bölgesi ile Gaia bölgesinin, yani bu bulunduğumuz Ribeira yakası ile Gaia yakasını birbirine bağlayan en önemli köprü. Öncelikle şunu söylemeliyim, Porto'da birçok köprü var bu nehirle birbirini bağlayan. Fakat bu arkamda gördüğünüz en ikonik ve en önemli olan köprü. Öncelikle köprüde demir işçiliği göreceğiz. Bunun bir sebebi, ünlü mimar Gustave Eiffel'in öğrencisi olan Belçikalı mimar, mühendis burayı tasarlıyor. Bu yüzden aslında demir yapıyı görüyorsunuz. Uzunluğu 385 metre, yüksekliği 45 metre ve en önemli noktası da 2 kattan oluşuyor arkadaşlar bu köprü. Çok güzel bir detay veriyor bu bize. En üstünde, köprünün en uç noktasında tramvay ve metro hattı geçiyor şehrin. Aynı zamanda yayalar oradan yürüyerek de karşıya geçiş sağlayabiliyor. En alt kısmında, 1. katında ise yayaların geçiş noktası var ve aynı zamanda da araçlar oradan karşıya geçiş sağlıyor. Bu çok güzel bir görüntü sağlıyor. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı bir görüntü sağlıyor. Biz bu köprüyü çok beğendik. Özellikle geldiğinizde, buraya uğradığınızda köprüden karşıya mutlaka yaya olarak geçiş yapın. Çünkü bu şehrin iki yakasını da hem üstte, eğer ki üstten geçerseniz kuş bakışı diyebiliriz. Şehrin genel olarak panoramik yapısını görebileceksiniz. Alttan da geçerseniz nehrin gerçekten büyüleyici akıntısını hissedebileceksiniz. Ben buraya deniz dedim kaç kere geldiğimden beri. Güneşle gerçekten çok güzel gözüküyor. Keşke yemeğimiz olsaydı. Hiç yok yanımızda bir şey. Ha, onun yemeğini kaptı. Ana, Onun onu için kim kaptı? gelmiş. O arkadaşının değil miydi? Ha bak gidiyor. Çok canım çekti, kestane mi alsak? İstersen alalım. Bayağı da Alalım mı? közlü ha, alsak mı? Ne kadar Alalım acaba? istersen. 3,5 diyor. Bayağı közde gerçekten. Tabii şunun içinde yapıyor. Baksana, duman duman. When a song was a time for a change, and Cupid and his ministers, Anastasia and the generals rang. When the blitzkrieg raged, the bodies stayed. Obrigada. Portekizceyi de hemen sökmezsin. Oh, yes, my name. Tek söktüğüm şey teşekkürler. Oo. Çok iyi değil mi? Köprünün altında merdivenlerde yeriz. Evet, orada yiyelim, gel. Oh, yeah. Nehrin cephesindeki evler o kadar rengarenk ve güzel ki. Evet. Umarım kamerada gözüküyordur. Ben sizin için hemen eklerim. Ayrıca bu sahil yolu boyunca her yerde adım başı müzik var. O yüzden böyle çok tatlı bir hava da yaratmış. Böyle gidelim. Porto merkez birazcık bayır, ya biraz değil, bayır diyebiliriz. Ya merdiven ve bayır çıkıyorsunuz. Ama indiğinizde tam olarak bu bölgeye iniyorsunuz. İnsanlar o yüzden güneşle beraber, müzikle beraber burada gerçekten rahatlayıp yemek için de çok restoran var. Yani mutlaka burada vakit geçirmek gerekiyor bence. Tam da yemek saati. Sanırım tüm restoranlar dolu. Bak, buraya standları açmışlar, bir şeyler satıyorlar. Evet. Ya her turistik yerde olduğu gibi. Ama desenlerde o mavi, azul çinileri, desenleri, balık, horoz, Portekiz'e özgü şeyler var. Burayı merak ettim. Ha, ikili bardaklar da var. Biz dün bardak aldık. Bak, ikilisi de Daha var. Türk kahvesi gibi bak o Evet. şekil olarak. Türk kahvesi fincanının da ucu kırıldı, alsam mı? Evet, Güzelmiş. güzelmiş. Aa, bunlar ne güzelmiş. Kesme tahtası. Ben bu güzel.
Hello. Hola. How much is it? 10. Okay. Tam köprünün altına aldığımız kestaneleri deneyelim dedik. Yukarıdan tramvay geçiyor. O demirin sesi çok ürkütücü geliyor gerçekten. Standlarda yürüyoruz. Ali diyor ki standları boş ver, kestane soğuyacak. Evet evet. Aldık madem sıcak sıcak yemek lazım köz. O kuş O kadar konacak korkmana sandım. gerek yoktu. Beni kesti. Kestane ne geliyor? Evet. Dur ben ona vereceğim birazdan. Merhaba. Sen kestane mi istiyorsun? Evet, seni yerim. Aa, çekti gitti. Çok güzel. Güzel mi? Gerçekten kestane tadı Bazı güzel bu kestanelerin arada. çirkin çirkin oluyor çünkü. Yo yo. Bir de sert falan olacak diye düşündüm. Hani gayet taze taze yapmışlar, közlemişler. Bence hemen sen de O tat. zaman ben de deneyeyim. Arkanda bir tane var. Güvercinmiş o. Gel. Geldi. Ana koşarak geldi. Koşu koşu geldi. Çok tatlı. Kendim yemeyeceğim, ona Şimdi vereceğim. bu haber verecek arkadaşlarına. Sen yorum yapmadın. Çünkü kuşu merak ettim. Güzel, yumuşacık. Kestanenin tadı iyi. Bazı kestaneler gerçekten dandik olabiliyor. Öyle çıkar dedim ama çıkmadı. Martı diyor ki çok konuşma, Gelme. besle beni diyor resmen. Ben de sana teşekkür ederim geldiğin için. Alabilirsin. Ama onu kuşa vermiştim. Ama ondan korktu yakınına koydun diye. Hayır, o ona koştu bunu yemeyip. Bunu yemedin. Seni kızdım. Ah. Bu onun. Onu yeme. Bak kavga ediyor, onunkini yiyor. Neyse kapatabilirsin. Biz kestanemizi yiyelim. Şimdi köprünün ayaklarının altına geldik ve yine tramvay geçiyor yukarıdan. Köprüye çok yakınız. Gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Söylemeyi unuttuk. Karşıyaka'da teleferiye binebiliyorsunuz. Karşıdan karşıya geçmek için kullanılmıyor ama kıyı boyunca kullanılan bir teleferik var. Onun da manzarası güzel görünüyor. Biz binmedik, buradan gördük şu anda. Onu da söylemek istiyorum. Teleferiğe de binebilirsiniz. Taş sokaklar, dar sokaklar, köprü ve Douro Nehri'nin manzarası burada çok güzel bir şekilde birleşiyor. Porto Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Porto Katedrali'ne gelirken Douro Nehri kenarından Liberia bölgesinin mahallelerine girerek ara sokaklardan buraya tırmandık. Buradan Porto'nun o ikonik evleriyle beraber çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Porto Katedrali 12. yüzyılda başlamış. Aslında çok eski ve çok gösterişli bir yapı. Başlangıcında Roma Senk yani Roma etkisi görülüyor ama sonradan süreç içinde barok ve gotik tarzla kilise tamamlanıyor. Bu kilise Hristiyanlık merkezi için, ibadet için çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden ziyaret olarak da bayağı bir rağbet görüyor diyebiliriz. Özellikle buranın ama katedral ve dini merkez olmasının yanı sıra en önemli noktası katedralin içindeki bazı avlularda özellikle bu hep konuştuğumuz azur renk çini işçiliği çok yaygın. O yüzden içerideki bahçeler ve avluları ayrıca girip görmeyi öneriyorlar. Biz de katedrale giriş yapacağız. Normal ibadet yerlerine giriş ücretsiz fakat katedralin çevresine ve avlulara girmek için ufak bir miktar ödeme yapılıyor. Kişi başı 3 euro diye hatırlıyorum. Biz online olarak biletimizi aldık. Katedralin bir diğer özelliği de tepede kaldığı için etrafında seyir terasları, balkonları oluşmuş. Hem nehri hem de şehrin o yapısını çok güzel bir şekilde seyredebiliyorsunuz bu alanda. Gün batımında özellikle çok güzel olacağı da söyleniyor. Manzara gerçekten çok güzel. Biz de çok beğendik. İçerisini görmek için de sabırsızlanıyoruz. Tüm katedralin etrafını dolandık ama giriş kapısını bulamadık. Aslında kapılar var da kapılar kapalı. Girişi gösterdiği taraftaki kapı da tadilatta. Ama bileti sattılar yani internetten satın aldığımız için illaki bir girişi vardır diye düşünüyoruz. Burada bir turizm acentası varmış. Şimdi Ali oraya girdi. Şimdi sordum direkt orada sırada ama kapatmışlar bugün ve yarın için. Yılbaşı olduğu için bugün 31'i yarın 1'i olduğu için. O zaman niye bilet satıyorlar? Ben de onu söyledim. Yani ona kadının yapacak bir şey yok tabii burada bilgi veriyor sadece. Yazmanız gerekiyor dedi oraya.
help kısmına. Parayı iade edecekler ya Kaç da başka paraydı? bir gün kullanacak. Kişi başı 3 euro. 3 euroysa neyse ama yine de dolandırıcılık, bir de dini yer yani, anladın mı? Girişi bir sonraki geldiğinizde kullanabilirsiniz dedi. Ama mutlaka iletişime geçmeniz lazım Ya katedralle onu kime dedi. nasıl kanıtlayacaksın ki bir sonraki geldiğinde? Aynen. Aa, ne saçma. Maalesef. Resmen kilise tarafından dolandırıldık. Dolandırıldık. O zaman Şu devam an öyle. edelim. Heveslerimi kırdı. Kiliseye küstüm. Şimdi dar sokaklarda yürüyoruz da bu kilise dikkatimizi çekti. Çok güzel görünüyor. Ünlü değil sanırım ama böyle dar sokaklarda yürürken çok güzel, keyifli bir tat veriyor. Bu arada çok her yer bayır. Bir bayır iniyorsunuz, bir bayır çıkıyorsunuz Porto'da. Yani yürümeyi sevmeyenler için zor olabilir ama bizim için keyifli. Çok güzel. Yanındaki ev de güzel. Eski bir ayakkabıcı gördüm. Yaşlı bir adam vardı içinde. Evet, hep butik. Binalar da dar olduğu için, küçük olduğu için dükkanlar da küçük ama butik ve keyifli dükkanlar. Biz gezerken birçok kilise görüyoruz. Hepsinin içi, dışı ayrı özellikleri oluyor. Hepsi güzel. Ama bu azul desenli kiliseler gerçekten Portekiz'in söylendiği kadar varmış. Çinilerle çok güzel görünüyor kiliseler. Bu sokağı da çok beğendik. Santa Catarina sokağıymış. Birlikte yürüyelim çünkü istediğimiz kahveci de buraya yakın sanırım. Porto'yu şu yüzden de sevdim. Böyle yerleri seviyorum. Madrid de böyle. Gideceğiniz ünlü yerler hep birbirlerine yakın. Mesela Lizbon'da bazı görmeniz gereken yerlere otobüsle ya da tramvayla, yani ulaşım aracıyla gitmeniz gerekiyordu. Burası öyle değil. Burada her yer birbirine yakın. Karşıya bile köprüyle yürüyerek geçeceğiz. Evet, çok Tabii ki güzel. yürümeyi seven insanlar için güzel çünkü bayır dediğim gibi ama yakın yani. Tatlı denemeye sabırsızlanıyorum. Çünkü İspanya'nın tatlıları kötü maalesef. İspanya'yı çok sevmeme rağmen bunu söyleyebilirim. Ama Portekiz'in tatlıları güzel. O yüzden gelmişken bol bol tatlı yemek istiyoruz. Arkadaşlar şimdi çok tatlı bir yere geldik. Burasının adı Majesty. Biz yolumuzun üzerinde kahveci var mı diye böyle haritadan bakıp seçip geldik ama çok ünlü bir yer çıktı. Portekiz'in en ünlü pastanelerinden bir tanesiymiş burası. Kapıda ufak bir sıra vardı. Beklemesek mi dedik aslında ama çok çabuk geldik, yani hemen girdik içeri. Çünkü içerisi, şöyle bakıyorum size de göstereceğim, geniş. Ali size detaylarını versin. Biraz okudu. Gerçekten ünlüymüş yani, bilmiyorduk. Bilmeden şans eseri çok güzel bir yere gelmişiz. Buraya gelirken ufak bir okumaya çalıştım nasıl bir yere geliyoruz diye. Zaten büyülenmeye o zaman başladım. Özellikle mekana girdiğiniz anda 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da elit bir kafeteryaya gidiyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz demişti. Gerçekten içeri girer girmez mimari bizi çok etkiledi. 1920 yılında açılan bir kafe. Aslında ilk olarak da elit kafe olarak açılmış. Adı hemen kısa süre sonra Majestic Cafe olarak kalmış ve devam ediyor. Bu mimaride tahta, büyük aynalar, deri işlemeler, ağırlıklı bir mimariden bahsediyoruz. Avrupa'nın çok eski 19. yüzyılların başında çok farklı bir aura ile kurulan kafelerinden biri burası. Burayı meşhur yapan diğer konular ise buraya birçok ünlü yazarın, birçok ünlü insanın gelip ziyaret etmiş olması. Özellikle ise şöyle bir not var. Harry Potter'ın yazarı olan Rowling, J.K. Rowling buraya gelip buradaki mimariden ve atmosferden etkilenerek Harry Potter serisine bu dokuyu işlediği, yani Harry Potter'a bu kafenin dokunduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bu yazarın gittiği her yerde böyle bir not var. Ama içeri girdiğimizde hiç de garip gelmedi. Gerçekten doku kitaplarda, filmlerde gösterildiği gibi biz beğendik. Şimdi söylediğimiz tatlılar geldi. Biz Portekiz'in ünlü tatlısı olan nata'yı söyledik. Öncelikle ondan bahsedeyim. Bu aslında Lizbon'da da çok ünlü. Çünkü Lizbon sanırım çıkış yeri, ilk çıkış yeri. Ama Portekiz'in genelinde ünlü zaten. Hemen size nata'yı göstereyim. Lizbon videomuzu izlemeyenler bilmiyor olabilirler. Çok güzel bir tatlı bu. Lizbon videomuzu izlemeyenler de hemen Lizbon videomuzu izlesinler diyorum. Daha önce Ali ile yine Lizbon'da bir çikolatalı kek denemiştik. Çok güzeldi. O yüzden burada da bir çikolatalı kek denedik. Deneyeceğiz. Onu da göstereyim.
Aynı zamanda sütlü kahve aldık. Şimdi tatlarına bakacağız. Porto'da ilk defa yiyeceğiz. Lezzetli görünüyor ha. Islak Evet, kek çok gibi. güzel gözüküyor. Biraz ağzım sulandı. Nata'yı da göstereyim. Nata'nın da dışarısında milföy hamuru gibi, milföy değil de tereyağlı bir kat kat hamur var. Evet. İçi de muhallebi gibi fırında kızartılıyor. Çok güzel. Hem çıtır çıtır oluyor hem de muhallebisi çok güzel oluyor. Ben ilk yediğimden beri bunu çok seviyorum. Madrid'de bazen buluyoruz ve hemen gidip yiyoruz. Ama tabii ki Portekiz'de daha lezzetli oluyor. Deneyeyim mi? Hadi Başlayayım dene mı? bakalım. Ben deniyorum. Yüzündeki rahatlama ifadesi. Mutluluk ifadesi geldi. Yalnız sıcağı daha güzel, onu söyleyeyim. Evet, ben sıcak olmasını sıcak olunca daha beğenmiştim. güzel ama bu da güzel yani. Tam kahvenin yanında gitmeli. Şimdi çikolatalı keki hemen deneyelim. Orayı göstereyim. Yumuşak görünüyor, sert Evet, bir çok kek gibi yumuşak. değil. Direkt kaşıkla gitti. Yani İspanya'da hasret kalıyoruz bunlara. Özellikle bu tatlılara bakalım. Güzel. Beğendin mi? Beğeneceksin, sen de beğeneceksin. Evet, ben beğendim. Yoğun bir çikolata tadı geliyor. Keki de yumuşacık. Şimdi Almas Şapeli'nin önüne geldik arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında mavi, azul, çinilerle süslenmiş. Bütün bina süslendiği için çok gösterişli duruyor. Burası çok önemli çünkü dini olarak çok önemli azizlerin yaşamından kesitler sunuluyor aslında burada. Çinilerde önemli hikayeleştirmeler var. Ve ayrıca da fotoğraf için çok önemli bir nokta. Herkes gelip burada fotoğraf da çekiliyor. Aslında Almas demek ruh demek, yani ruhlar demek. Ruhlar Şapeli olarak da geçiyor burası. Biz buraya da uğradığımız için çok mutlu olduk. Özellikle fotoğraflar için tekrar söylüyorum, çok güzel bir alan olmuş burası. Porto'ya gelen herkes buraya mutlaka uğramalı. Rezervasyon yaptırdığımız restorana geldik. Biz bugün rezervasyon yaptırmak istedik çünkü her yer dolu oluyor. O yüzden rezervasyon yaptırmıştık. Oraya geldik. Otur oturmaz çok beğendik. Hem atmosfer çok güzel. Böyle masaları mumlarla süslemişler falan. Fotoğraflarında bunlar yoktu. Bugün özel bir konsept halinde burayı süslemişler. Restoranın kendisi de zaten konsept. Size birazdan çekeriz de. Biraz menüden bahsedeyim. Tabii yılbaşı menüsü vardı. Kişi başı 37 euro yılbaşı menüsü. Menünün içinde başlangıçlar var, ana menü var, tatlılar var ve şampanya ikramı var. Başlangıçlarla ilgili söylemek istediğim bir not var. Biz buraya gelince öğrendik ve şaşırdık. Ali'nin arkasında kocaman bir açık büfe var. Başlangıçları oradan istediğiniz kadar alıp yiyebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Yani fiyata dahil aslında ücretsiz dediğim ama kocaman bir masa ve istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Yılbaşı içinde fiyat bence gayet makul. Çünkü birçok restoran çok daha pahalı fiyatlar veriyor. Burası 37 euro. 100 euronun üstünde fiyatlar veren bir sürü restoran var. Yeni yıla girmek için hazırız bakalım. Hadi bakalım, başlayalım. Arkadaşlar ortam çok tatlı. Biz şimdi açık büfeden yemeklerimizi yedik, biraz oturduk, muhabbet ettik. Şimdi ana tabaklar geldi. Size ana tabakları da gösterelim istedik çünkü tabaklar, porsiyonlar çok güzel görünüyor. Açık büfeyi beğendin mi? Açık büfeyi beğendim. Şöyle ki gittim, ikinci tabağı da aldım. Yani dolu dolu hem de ikinci tabağı aldım. Ortada kocaman pasta gibi bir şey vardı. O aslında ton balıklı, güzel bir pasta görünümlü bir kek gibi bir şeymiş. Tuzlu yani. Ondan özellikle çok yedim. Ana yemeği hatta herhalde çok uzun süre yiyeceğim. Yavaş yavaş yiyeceğim. Evet, nasıl yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Yani açık büfe o kadar doyurdu bizi. Şimdi ben balık tabağı söyledim. Portekiz'in Porto'nun morina balığı ünlü. Ali'nin tabağındaysa et var, patates var ve sebzeli bir servis var. Hemen tadıyorum. Şöyle peynir sosundan da alayım. Beğendim, lezzetli. Özellikle üstündeki peynir sosuyla çok lezzetli gözüküyor. Hemen ben de balığı deniyorum. Şöyle döndüreyim. Bu filoto, kılçık yoktur diye düşünüyorum ama kontrol edeceğim. Aa, pirinç de varmış. Bu arada üzerinde
Peynir var. Onun üzerinde kremalı sos var. Mantara benzetiyorum. Altında pirinç var. Yanında da ıspanak var. Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Morne balığı daha önce de yemiştik ama farklı versiyonlarıydı. Sosla birlikte çok güzel. Bence sen de bundan sonra bir dene. Ben Tadına çok bakacağım beğendim. ben de. O zaman biz yemeğimizi yiyelim, sonra yeni yıla girerken tekrar burada görüşürüz. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Arkadaşlar, havai fişekleri birlikte izledik. Biraz köşede kaldık çünkü burası aşırı kalabalıktı. Şu an insanlar yavaş yavaş dağılıyorlar. Size ortamın atmosferini de çekelim istiyoruz. Tam arkamızda bir kule var ve bu kulenin sanırım bu bir kilise. Kilisenin kulesinden buradan havai fişekler atıldı. Önünde kocaman 2025 yazıyor. Çok güzel bir atmosfer vardı. Burada aşağıda da konserler oldu. Ama biz o sırada dediğim gibi güzel bir restorandaydık. Kalabalık. Evet, Çekim fazla zor. kalabalık. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yepyeni bir yıla girdik. 2025 herkese mutluluk, sağlık, bol bereket getirsin. Umarım dilekleriniz kabul olur. Çok güzel bir yıl olmasını diliyorum herkes için. Biz yeni yıla Porto'da girdik. Çok güzel bir video çektik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğeniler, yorumlar bizim için çok önemli. Bu yeni yılda da sizden bunu rica ediyorum. Lütfen beğen tuşuna basmadan videoyu kapatmayın. O zaman bir sonraki videoda, bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.